Herkese merhabalar dostlar. Bugün konumuz Magic Motorsport'un Flex cihazı. Flex cihazının kutu açılımı, kurulumu ve kullanımından bahsedeceğiz. Kutu açılışına başlamadan önce bilmeniz gereken en önemli husus, Flex cihazını aldığınız zaman size bu kutuyla göndermiyorlar, bu kutuyla gönderiyorlar. Bu kutuyu da size gösterelim. İsterseniz ekstra olarak satın alabiliyorsunuz. Kutuyu almak isteyen arkadaşların da akıllarında soru işareti olmasın. İtalyan firması olduğunu kutusunun tasarımıyla zaten belli ediyor. Kutu oldukça şık ve sağlam bir kutu. Kutuyu açtığımız zaman Flex cihazınızın flaşörünü buraya koyabiliyorsunuz. Bunu isterseniz yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Yani cihazınızı, bakın şimdi buraya, cihazınızı buradaki bölmeye koyabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Magic Motorsport sadece Flex'ten ibaret değil. Diğer cihazları da var. Dyno cihazı var, bench modülleri var, bench sehpası var. Türlü cihazları var. Bu cihazları istediğiniz gibi burada sıralayıp istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Bu şekilde de kutusunu kullanabilirsiniz. Kutusu oldukça kaliteli. Biraz yakından çekebilir misiniz? Bakın buradaki etiketlerin yerlerini değiştirip cihazınızı istediğiniz bölgeye koyarak kullanabilirsiniz. Kutuyu gördüğünüze göre gerçek bir kutu açılışına başlayabiliriz. Hangi kutuyu açalım? Kutuyu kaldıralım. Burada kalabalık yapmasın. Hangisinden başlayalım? Bunu açalım. Kutuyu açtığımız zaman diğer cihazlardaki gibi bizi ilk karşılayan şey flaşör. Bu flaşör diğer cihazlar gibi tek parça halinde değil. Sadece OBD yaparken kullanacağınız flaşör, boot veya bench işlemini yaparken kullanacağınız ayrı bir flaşör. Bakın bunu bu şekilde kullanarak boot veya bench işlemini yapabiliyorsunuz. Tek başına ise sadece OBD işlemini yapabiliyorsunuz. Bunların zaten ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını birazdan size göstereceğim. Öncelikle kutu içeriğini bitirelim. Şimdi burada görmüş olduğunuz soket, kırmızı soket, universal, genelde kullanacağınız OBD kablosu. Burada bir yeşil soketli OBD kablosu var. Bu daha çok ev serisi BMW'lerde kullanılıyor. Bunu çok sık kullanmayacaksınız ama bilmenizde fayda var. Zaten size bu cihazı kullanırken kullanma kılavuzu karşınıza çıkıyor. Cihazı nasıl veya aracı nasıl okumanız gerektiğini söylüyor. Aracı bağlamadan önce kontrol ediyorsunuz. Kontrol ederken zaten size hangi soketi kullanmanız gerektiğini size söylüyor. Çok sık kullanacağınız bir soket değil. Zaten ev serisi BMW araçlarda daha çok bench kullanmanızı öneriyoruz. Bunu daha önceki videolarımızda zaten biliyorsunuz. Hemen sonrasında bir adaptör çıkıyor. Bunu daha çok bench ve boot işleminizde kullanıyorsunuz. OBD'de de kullanılabilir ama daha çok boot ve bench işleminde kullanıyorsunuz. Bu olmazsa olmazınız. Devam edelim. Adaptörünüz, güç adaptöründe kullanacağınız priziniz var. Bu priz diğer cihazlardaki gibi düşünülmüş. Diğer ülkelerin, yani farklı ülkeler için farklı soketlerle size gönderiliyor. Bu da incelik yapmışlar. Bu da güzel bir düşünce. Burada yine aynı şekilde bench ve boot için kullanacağınız aparatlar var ve şanzıman okumak için kullanılacak bir aparat daha var. Burada biz Flex'ten herhangi bir Magic Motorsport'tan herhangi bir ödeme almıyoruz. Kesinlikle yanlış anlamayın. Ama bu kablolar gerçekten övgüye layık kablolar. Bakın kalitesi videodan bile belli oluyordur. Hamur gibi kablo yapmışlar. Gerçekten İnanılmaz kaliteli kablolar. Devam edelim. Burada bir data kablosu var. Data kablosu zaten biliyorsunuz bütün cihazlardan çıkan şey. Burada bench veya boot işlemlerinde kullanacağınız ara pinlere takacağınız soketler var. Bu soketleri zaten birazdan göreceksiniz. Bunları da kullanacaksınız. Bunlar da oldukça kaliteli parçalar. Burada en sona bırakmak istedim. Çünkü bu biraz yakından çeker misin bunu? Bu önemli. Bakın bu parça hiçbir cihazda yok. Bunu sadece Magic Motorsport Flex akıl etmiş ve güzel akıl etmiş. Cihazınız okumadı. Araca bağladığınız bir şey yapıyorsunuz. Herhangi bir problem var. Hiç endişelenmenize gerek yok. Bu parça sayesinde cihaz kendini test edebiliyor. Bunu buraya koyuyorsunuz. Flex'imi test et tuşuna bastığınız zaman cihazda herhangi bir problem olup olmadığını size söylüyor. Böyle bir aparat dayanlarını da gönderiyorlar. Kutu açılışı bu kadardı. Şimdi kullanımına geçelim. Evet, şimdi kurulumuyla devam edelim. Cihazı satın aldığınız zaman cihazı satın aldığınız firma size zaten nasıl indirmeniz gerektiğini size söylüyor. Ama ben size yine burada kısa bir şekilde göstereyim. mms.key sitesine girdikten sonra size bir giriş karşılıyor. Burada kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriyorsunuz. Buna giriş yaptıktan sonra buradan cihazınızın kurulum dosyasını alabiliyorsunuz. Ben daha önceden indirdim ama size yine nereden gireceğinizi göstereceğim. Bakın şimdi burada Database seçeneğine basıyoruz. Database'in altında Files var. Files'e tıkladıktan sonra karşımıza çıkan pencerede software var. Buradan software'e tıklıyoruz. Buradan Flex ve Flex versiyon 2 var. Bu cihazda biliyorsunuz 2 adet arayüz var. Bir eski arayüz, bir yeni arayüz. Bu videoda size hem eski hem yeni arayüzü göstereceğiz. Bizim tercihimiz her zaman eski arayüzü kullanmanız ama yeni arayüz kullanan arkadaşlar da var. Herhangi bir problem de yaşamıyorlar. Burada tıkladığınız zaman zaten indiriyor. Biz burada indirilmiş olanı, bakın şimdi Flex Setup dosyamıza girdik. Burada ilk gördüğünüz, bakın burada ilk görmüş olduğunuz Flex versiyon 1. İlk versiyonunu tıkladığınız zaman diğer cihazlardaki gibi next yaparak
cihazı kurabiliyorsunuz. Bakın şimdi kurulumuna devam ediyoruz. Şu anda kurulumunu yapıyor. Bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kurulumunu tamamladı. Burada Launch Flex diyor. Biz burada Flex'i başlatmayalım. Kullanımını da göstereceğim zaten size. Şu an kurulumunu yapıyoruz. Şimdi burada bunu yaptıktan sonra eğer iki versiyonu da kullanmak istiyorsanız ilk arayüzünüzün ismini kesinlikle ama kesinlikle değiştirin. Hemen buradan ilk versiyonun ismini değiştiriyorum. Çünkü tekrar kurulumu yaptığınız dosyanın ismi de Flex olarak geleceği için masa üstündeki Flex'i kaldırıp yenisini koyuyor. Siz versiyon 1 olarak eskisini kurun. Versiyon 2 olarak da yenisini kuracaksınız. Tekrardan geldik burada bizim indirmiş olduğumuz setup dosyalarına. Buradan Flex V2 yükleyicisine basıyoruz. Şimdi tıkladık, bekliyoruz kurmasını. Yine aynı şekilde next olarak devam edeceğiz ama yine bir karşımıza çıkanları görmenizi istiyorum açıkçası. Next dedik, yine aynı şekilde bekliyoruz. Devam ediyoruz, next diyorum. Aynı şekilde kısa yolunu masa üstüne indiriyor şu anda. Kurulumunu tamamlıyor. Aslında versiyon 1 ile versiyon 2'nin en önemli farkı versiyon 1 bir tarayıcı üzerinden çalışıyor. Yani bir Chrome kullanıyorsanız veya Yandex browser kullanıyorsanız bunu tarayıcınız üzerinden kullanıyorsunuz. Versiyon 2'de ise tamamen kendi arayüzü üzerinden çalıştırıyor. Şu anda kurulumu tamamlamak üzere. Evet, bunun da kurulumu bitti. Yine çalıştırmaması için seçili olan tiki kaldırıyoruz. Versiyon 2'yi de kurduk. Kurulum işlemlerimizi tamamladık. Şimdi kullanımına geçebiliriz. OBD'den bağlayalım. Hiç arabanın içinde değil de uzatma kabloyla çekelim burasını. Kontağımızı açıyoruz. Evet. Aracımızı bağladık. Kullanımında OBD ile okuyacağımız için kırmızı adaptörümüzü alıyoruz. Flex cihazımıza bağlıyoruz. OBD olarak kullanacağımız için bu cihazı kullanmamıza gerek yok. Evet, OBD'mizi araca bağlıyoruz. Bunun araç olduğunu düşünün. Araçtan gelen uzatma bir kabloyla bağladık bunu biz. Burada size daha iyi anlatabilmek için burada çekiyoruz bunu. Evet, bağladık. Cihazımızı da data kablosuyla bilgisayara bağlıyoruz. Bakın şimdi. Data kablomuzu da bilgisayara bağladıktan sonra sağ üst köşede bağlandı ibaresini görüyorsunuz. Bu açmış olduğumuz arayüz versiyon 1. Versiyon 1'den başlayalım. Versiyon 2'yi de size göstereceğim zaten. İsterseniz buradan araç marka modelini yazarak da çıkartabilirsiniz. Beyin protokolünü de aratarak bulabilirsiniz beyin. Beyin protokolü bulmayla alakalı zaten bir video çektik. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Aracımızın beyni MED 17.7.2. Buradan Enter'a bastıktan sonra karşımıza çıkan araçların marka modeli çok da önemli değil. Çünkü bu beyni kullanan bütün araçlardan okuyabilirsiniz. Ama biz yine doğru olarak gidelim. Aracımız V205 olarak şuradan 156, bakın burada yazıyor zaten. 156 beygir olanı seçiyoruz. Buradan herhangi birisini seçebilirsiniz. Bakın buradan OBD mi, bench mi, boot mu işlemi hangisini yapmak istersiniz diye soruyor. Burada bu beyni OBD, bench ve boot olarak okuyabilirsiniz demek oluyor. Burada bu 3 işlem eğer açık olarak gözüküyorsa bu beyni OBD, bench ve boot olarak okuyabilirsiniz. Biz size şu anda OBD yöntemiyle göstereceğiz. Bir sonraki okumamızda bench işlemi olacak. Şimdi OBD üzerinden devam ediyoruz. Bakın bir sonraki sekmeye gittiğimiz zaman burada bize kullanım kılavuzunu gösteriyor. Burada eğer buna tıklarsanız biraz önce size bahsettiğim yeşil soketli kablo mu, kırmızı soketli kablo mu hangisini kullanacağınızı size bu şekilde gösteriyor. Evet, kırmızı soketli kablo kullanmamız gerektiğini söylüyor ki %90'da zaten böyle olacak. Buradan connect tuşuna basıyoruz. Kontağı açın ve ok tuşuna basın diyor. Kontağımız zaten açık. Bakın burada Virtual Read yazıyor. Burada sadece Virtual Read yazıyorsa OBD üzerinden sadece sanal okunuyor anlamına geliyor. Evet, şu an bağlantımızı yaptık. Virtual Maps'e tıkladığımız zaman sunucusundan çekmiş olduğu dosyayı bize verecek. Dosya hazır. Kaydetmek ister misiniz? Evet, kaydetmek isteriz. Dosyamızı bize buraya verdi. Dosyamızı masa üstüne koyduk. Şimdi bu arayüz üzerinden yeni arayüze geçmeden bench protokolünün nasıl gözüktüğünü size gösterelim. Bir sonraki arayüzümüzde bench olarak okuma yapacağız. Bakın şimdi. Tekrar ileri gidiyoruz. Buradan bench seçeneğini tıklıyoruz. Tekrardan ileri gidiyoruz. Burada şemasını göster diyor. Bağlantı şemasını göster. Bakın buradan da beyin pinlerine nasıl bağlanacağını size gösteriyor. Şimdi yeni arayüze geçerek bench işlemi yapalım. Beyin işlemini de araç üzerinde yapacağız. Çünkü beyin oldukça basit bir yerde. Diğer videolarımızda zaten yine aynı aracı kullandık. Evet, kaputu açtığımız zaman beynimiz burada. Beyni yerinden sökmeyeceğiz. Çünkü beynin yeri oldukça basit yerde. Bilgisayarımızı buraya alacağız. Beyin işlemine başlayacağız. Şimdi beyin işleminde bize neler lazım? OBD kablomuzu söküyoruz. Kontağımızı kapatacağız. Bu işlemleri yaparken kontağınızın kapalı olması gerekiyor. Hızlıca geçelim. Şöyle bunu da birbirine takıyoruz. Bakın şimdi bunu ikisini birlikte kullanacağız. Böyle bir sehpa kullanmanızda fayda
fayda var bu arada. Bilgisayarımızı aracın üstüne bırakıyoruz. Bu tarz işlemlerde eğer beyin kolay yerdeyse ve sökülüyorsa masada yapabilirsiniz. Soketlerini çok rahat olarak görebiliyoruz. Bu yüzden soketine erişebildiğimiz noktadan bağlantılarımızı tamamlayacağız. Evet, gerekli ekipmanlarımız, flaşörümüz, ara kablolarımız, adaptörümüz, data kablomuz zaten bilgisayara bağlı. Şimdi burada adaptörümüzü bağlıyoruz. Fişi taktıktan sonra adaptörümüzü de flaşörümüze bağlıyoruz. Taktığımız zaman bakın flaşörümüzün ışıkları yanmaya başladı. Aynı şekilde data kablomuzu da bağlıyoruz. Data kablomuzu da bağladığımız zaman daha hızlı yanmaya başladı. Evet, versiyon 2'ye tıklıyoruz. Arayüzümüzün açılmasını bekliyoruz. Bu sırada cihazımızda kullanacağımız bench kablolarımızı çıkartıyoruz. Yeni arayüzümüzde devam ediyoruz. Buradan araç listesine tıklıyoruz. Araç listesinde aracımızın markasını, sırasıyla modelini, modelimiz C-Class W205 olarak seçiyoruz. Buradan kaç beygir olduğunu seçiyoruz. Hangi yöntemle bağlanacağımızı seçiyoruz. OBD mi, bench mi, boot mu olarak. Biraz önce zaten size OBD olarak gösterdim. Yine OBD olarak göstereyim. Arayüzünü görün. Arayüz bu şekilde. Şimdi buradan biz OBD olarak bağlanmayacağımız için bir geri çıkıyoruz. Burada isterseniz bench olarak da okuyabiliyorsunuz. Bench seçeneğine tıklıyoruz. Next'e basıyoruz. Burada aracı tek tek marka, model olarak da seçebiliyorsunuz. Yeni arayüzün artılarından birisi. Kullanım kılavuzuna tıklıyoruz. Kullanım kılavuzuna tıkladığınız zaman beyni nasıl bağlayacağınızı, soketin hangi pimlerini kullanacağınızı size burada tek tek gösteriyor. Burada beyne ulaşabildiğimiz için beyni yerinden sökmüyoruz. Sadece soketlerinden erişim sağlayarak bağlantı kuracağız. Birinci soketimizi çıkarttık. İkinci soketimizi de çıkarttık. Şimdi burada neler kullanacağız? 2 tane kırmızı kullanmamızı istiyor. 2 tane kırmızı kablo çıkartıyoruz. Mavi, sarı, beyaz ve bir kahverengi istiyor. Buradan onları da çıkartalım. Bunların renkleri çok önemli değil ama rengi rengine yaparsanız en azından kafanız karışmaz. Burası çok çok önemli. Bakın burada kahverengiyi B7'ye gir diyor. Ne demek oluyor B7? Bak buradan bunu yakından çeker misin? Şimdi beyaza gelelim. Şuradan göster bir de. Bak burada da diyor ki beyazı B8'e tak diyor. Hemen buradan beyazı alıyoruz. Bak şimdi buradan da beyazı B8'e takıyoruz. Kırmızıyı A1'e tak diyor. Siyah A5'e tak diyor. Hemen bunu da A5'e takıyoruz. Bak buraları önemli bunlar. Buraları dikkatli izleyin burayı. Bütün bağlantımızı tamamladık. Bench için şu anda bütün kablolarımız hazır. Şimdi burada kullanacağımız aparatlar bunlar. Burada beyin soketine erişebilmek için kullanacağınız aparatlar bunlar. Bunu buna takıyoruz. Bunları da beyine bağlıyoruz. Hemen bunları bağlayalım. Evet, gördüğünüz gibi zaten bunlar ince. İnceleri kullandık. Burada bir de kalın soketler var. Kalınları da bakın burada kalın artı ve kalın eksi var. Bunu buna, bir tane de eksimiz var. Onu da buraya kullanıyoruz. Şemamıza bakarak dikkatli bir şekilde bağlantı yapacağız. Burası çok önemli. İsterseniz burada bu cihazı kullanırken yerini değiştirebiliyorsunuz. Bak buraya göstersen, ekrana göster. Bak şuraya. Bunun yönünü isterseniz değiştirebilirsiniz. Şimdi beyin bize bu şekilde baktığı için beyine bu şekilde takım yapacağız. Şimdi burada artıyı 5. sokete takmamız gerektiğini söylüyor. 5'e taktık. O ekrandan da gösterelim. Bak şimdi buradan 5'e takıyoruz. Eksiği de 2. sokete takmamızı söylüyor. Bakın buradan 1, 2, 3, 4, 5 olarak gidiyor. Burada zaten nereden başladığını söylüyor. Şurada 1 yazıyor. Siz kamerada görmeyebilirsiniz ama buradan gözüküyor. Burada şuraya gösterir misin? Çok önemli burası. 1, 2, 3, 4, 5.'nin üstünde ne var? Mavi var. Gel buraya. Bak şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Mavi geliyor. Bakın şimdi. Tık mavi. Bu kadar. Hemen şimdi sarıyı yapıyoruz. Sarı da mavinin bir altında kalıyor. Hemen sarıyı takalım buradan. Bakın şimdi. Bunu da taktık. Şimdi bir boşluk bırakıp hemen bir altında bir tane daha kırmızımız var. Hemen kırmızımızı takıyoruz. Evet, kırmızıyı da bağladık. Beyaz ve kahverengimiz kaldı. Buradan bakın şimdi. Buradan aşağıya çekiyoruz. Bakın buraya geldiğimiz zaman şöyle de sayabilirsiniz. Bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Buraya geldik. Baktığımız zaman bu kaçta geliyor? Burada 81 yazıyor. Şurada 81 yazıyor. Burada ne yazıyor? 73. O zaman ne demek oluyor? Bak bunu da bu şekilde kullanalım. Arasındaki sayı değil de sayarak yapalım. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Bu da 81'e denk geliyor. Bunu da şöyle hesaplayabilirsiniz. Bakın bu 81'e geliyor. Bir altının bir soluna gelmesi gerekiyor beyaz, değil mi? Bir altının bir soluna gidiyorum ve bağlantımı bu şekilde tamamlıyorum. Geldiğim zaman burada Connect'e tıklıyoruz ve bağlantı kurmasını bekliyoruz. Şu anda beyine bütün bağlantılarımızı yaptık. Flex üzerinde zaten ışıklarının yandığını görüyorsunuz. Herhangi bir problem olduğu zaman zaten bize cihaz
sesli bir şekilde uyarı verecek. Connect yaptıktan sonra bakın burada okuma ve yazma var. Biz şu anda okuma işlemi yapacağımız için full backup olarak okuma işlemimizi başlatıyoruz. Şu anda okumaya başladı. Bekliyoruz. %25'te olduğunu görüyoruz. Bakın buraya. Okuma bittikten sonra panele göndereceğiz. Panelde aracımıza performans ve yakıt tasarrufu işlemi yaptıracağız. Biz Karaku ile çalışıyoruz. Dosyamızı Karaku paneline göndereceğiz. Dosyamızın yapılmasını bekleyeceğiz. Yapılacak. Sonra bize dosya gönderilecek. Gelen dosyayı da aracımıza yazacağız. Siz de kimle çalışıyorsanız okuduğunuz dosyayı çalıştığınız firmaya gönderebilirsiniz. Okumamız bitti. Herhangi bir problem yok. Buradan Save All diyoruz. Masa üstüne gidiyoruz. Masa üstüne kaydet diyoruz. Burada siz kendi klasörünüzle de seçebilirsiniz ama biz masa üstüne gönderdik. Şimdi burada full backup okuduğumuz zaman burası çok önemli. Full backup okuduğumuz zaman dosya yaptırırken çalıştığınız arkadaşa bunu full backup olarak göndereceksiniz. O da size bir dosya gönderecek. Burada şuna dikkat edin. Size dosyayı ne olarak gönderdi? Inteprom mu yani integer, exeprom mu gönderdi veya intflash mı gönderdi? Bunu size ne olarak gönderdi? Burada buna dikkat ederek yazarken hangisiyle yazacaksınız? Full backup olarak okuyup yolladığınız zaman size gönderdiği dosyanın ne olduğunu bilmeniz için gelen dosyayı sizin elinizdeki dosyalarla arasındaki boyuta göre veya dosya sonundaki yazan isme göre yazacaksınız. Size gelen dosya eğer intflash olarak geldiyse intflash olarak yazacaksınız. Veya dosya sonunda herhangi bir isim yoksa, herhangi bir ibare yoksa dosya boyutunu karşılaştırarak yazacaksınız. Bizim dosyamız buraya geldi. Dosyamızı hemen panelimizde paylaşalım. Dosyamızı okuduktan sonra panelimize giriyoruz. Panelimizde talep oluştur tuşuna tıklıyoruz. Bir önceki dosyamızdan memnun muydunuz? Evet, tabii ki de memnunduk çünkü Karaku ile çalışıyoruz. Mercedes, buradan modelimizi seçiyoruz, yılımızı seçiyoruz, araç motorunu seçiyoruz. Eko'nun ne olduğunu soruyor. Eko'yu da zaten biliyoruz. Vites kutusu otomatik olarak seçiyoruz. Yılımızı doğru girmeye özen gösteriyoruz. Hardware veya software'ını soruyor. Bunu yazmak zorunda değilsiniz. Okuma yönteminiz nedir diye soruyor. Okuma yöntemimiz Magic Motorsport Flex olarak seçiyoruz. Plakamızda 34XX olduğunu düşünelim. Stage 1 uygulamasına tıklıyoruz ve VMAX özelliğini seçiyoruz. Dosyamızı istersek buraya sürükleyerek bırakıyoruz. İsterseniz de burada tıklayarak masa üstüne gidiyoruz. Masa üstünde okumuş olduğumuz zip dosyası var. Full backup olarak okuduğumuz dosya var. Buradan aç'a tıklıyoruz. Eğer bir notunuz varsa buraya yazabilirsiniz. Cihazı eğer Slave kullanıyorsanız Slave seçeneğini tıklıyorsunuz ama Master ise zaten default olarak seçili olan seçenek Master. Evet, burada gerekli kutucukları tıkladıktan sonra talebi oluştur tuşuna basıyoruz. Tebrikler, şu an talebimiz oluşturuldu. Ana sayfada bekliyoruz. Şu anda en son yapılan dosyamız burada. İnceleye tıklıyoruz. Modifiyeli dosyamızı indiriyoruz. Dosyamızı indirdik. Tekrardan arayüzümüzü açıyoruz. Buradan dosyamızı yazacağız ama dosyamızı ne olarak yazacağız? Bakın şimdi. Bunu şu şekilde bakabilirsiniz. Bu önemli bir konu. Bunu Slave ve Master kullanan arkadaşların kesinlikle bilmesi gerekiyor. Yani sadece Master'ların değil, Slave'lerin de bilmesi gerekiyor. Dosyamızı indirdik. Şimdi bu klasör olarak gösteriyorum. Buradan daha rahat anlamanız için gösteriyorum bunu. Şimdi diyelim ki bize gönderilen dosyanın sonunda burada yazıyor ama yazmadığını farz edelim. Şimdi bize gönderilen dosyada int flash yazıyor. Integer flash yazıyor. Ama diyelim ki yazmadığını farz edelim. Yazmadığı zaman da karşılaştıracağınız şey şu olacak. Bize gelen dosyanın kilobaytı kaç? 4.096. Doğru muyum? Bizim dosyalarımızın arasında en yakın kilobaytlı veya aynı kilobayta sahip olan dosya hangisi? Intflash. O zaman biz Intflash'ı kullanacağız. Şimdi buradan Intflash'a tekrardan basıyoruz. Bu sefer yazma olarak. Evet, dosyamızı seçiyoruz. Dosyamız içerideki şu klasörün içerisinde. Klasör oluşturduk. Klasörün içerisinde. Aç'a tıklıyoruz. Yükleye basıyoruz. Şu anda yazma işlemi başladı. Bakın şimdi. Şu an checksum hesaplaması yapıyor. Yazmaya başladı. Evet, şu anda checksum'un doğru olduğunu söyledi. Evet, yazma işlemimiz de tamamlandı. Bunu bu videoda söylemem gerekiyor. Videoyu çok ayrıntılı çekiyoruz. Her şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Altta bir yorum görüyorum. Eğitim veriyor musunuz? Ya şu an yaptığımız ne arkadaşım ya? İşte anlatıyoruz, daha ne yani? Sen illa para vererek mi eğitim almak istiyorsun? Burada bedava var işte. Buradan izle. Biz diğer firmalarla karıştırmayın arkadaşım. Evet, yazma işlemimizi tamamladık. Şimdi en önemli kısma geliyoruz. Toplama işlemi. Burada birçok arkadaşımız çok yanlış yapıyor. Ne konuda yanlış yapıyor? Pinlerini yamultarak çekiyor. Burada 90 derecelik açıyla. Bakın, açı vermeden dikkatli bir şekilde tepeden, bakın şimdi, bu şekilde bütün pinleri ayırıyoruz. Dikkatli bir şekilde bağlıyoruz. Cihazımızı buradan kaldırabiliriz.
Toparlayacak olursak Flex cihazın en önemli özelliği kullanım kolaylığı ve aidat uygun olması. Bir de bilmeniz gereken önemli bir husus var. Bizim şu an size göstermiş olduğumuz cihaz OBD Bench ve boot cihazı. Yani bu paketi siz isterseniz başlangıç olarak OBD ve Bench olarak alabilirsiniz. Yani illa boot paketinde veya full olarak almanıza gerek yok. OBD Bench paketinde başlayabilirsiniz. Sonradan paketinizi yükseltebilirsiniz. Yine diğer cihazlarda olduğu gibi slave olarak alıp sonradan Master'a geçebilirsiniz. Hemen Master almanıza gerek yok. Başlangıç olarak Slave cihaz kullanabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi. Bir sonraki videodan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.